güneş batar, zil çalar. Ve kasabadaki insanlar hangisi olursa olsun kapılarını kilitler. Dışarıda kesinlikle bir şeyler var. Onlara benzeyenler ama onlardan değiller. Tanıdık yüzlerle, tanıdık seslerle kapını çalarlar. Sana bir tavsiye. Ne melekleri ne de şeytanları, hiçbirisini, kimseyi sakın içeri alma. Bu şimdilik var olmaklıktan daha kesin ve daha önemli olan tek şeydir. Hangi yöne gidersek gidelim bir duvara çarparız. Işık hızı aşılamaz. Kara deliklerin olay ufkundan hiçbir şey geri dönemez. Ne oldukları belli değildir yani. Adı üstünde kara bir delik, kara bir şey. Kozmik mikro arka plan şeysi, o kozmik microwave background dedikleri o şey CMB. Şimdi burada devam etmeden hemen burada biraz duralım. Bu CMB dediğimiz şey, kozmik microwave background dediğimiz bu şey aslında bu konunun ve bilip bilmediğin, bilemediğin bütün olayların, konuların can damarıdır. O yüzden bu kısmı videonun sonunda ama en sonunda anlatacağım. Son saniyeye kadar izle, bekle. Evrenin dokusuna yazılmış olan sabitler her yerde aynıdır. Ama biliyor musun, umurumda değil. Çünkü asıl mesele şu. Bıraktığını sandığın o ilişki biçimleri, o Leyla ve diğerleri ve o diğer bütün o püsürler, şeyler var ya hani onlar. Bir sonraki sevgilinde yine aynen karşına çıkıyor. Bir çeşit hortlama, yani bir zombi midir nedir? O cinsten bir şey şeklinde. Terk ettiğin işin aynısı farklı binalarda, o sıçtığımın lanet olası farklı binalarında yeniden başlıyor. Kaçtığın aile dinamikleri kurduğun evin, o yeni evinin yeni salonunda aynı şekilde oturuyor. Çocukluğundan beri o kurtulmaya çalıştığın bunaltıcı, boğucu, derinden yankılı o uyuz ses nereye gidersen git seninle birlikte o da geliyor. Aynı zımbırtıları sana fısıldıyor. Yeni şehir, yeni arkadaşlar, yepyeni kararlar ama sonuç ne? Hepsi yine zararlar, hepsi yine ziyanlar. Yine aynı yepyeni olsa bile aynı orman, yine yepyeni olsa bile aynı kasaba. İster istemez düşünüyorsun tabi. Ya bu From şeysi bir dizi, bir metafor, o cinsten bir şey değil de bir harita ise? Bu video o soruyu kesinlikle ciddiye alır. Bundan öncekilerde ve bundan sonraki farklı videolarda soracağımız sorularda olduğu gibi samimi olaraktan her birini ciddiye alır. Dizi, film ne olursa olsun gerçek gözüyle bakar belki de. Çünkü aslında seni büyüleyen şey, From özelinde en azından, sahte gerilim değil. Seni büyüleyen şey acaba gerçek mi sorusu. Ve devamında gizemin cazibesi cinsinden tatlı olması, dahi işlerin bizzat seninle ilgili olabileceği düşüncesinin uyandırdığı gerçek gerilim yönü seni asıl büyüleyen şeylerdir. Çoğu insan aslında olan biten karşısında bana mısın, bana mı diyorsun demese de, diziyi, filmi bir ilim olarak üstüne almasa da, ibretli bir iştir diye olaya bakmasa da, bilinç düzleminde o şeyde aslında en derinde bunu sorar ama farkında olmaz. Hapsolmuş olmak nasıl bir şeydir? Hapsolduğunu bilmeden, bilemeden hapsolmak. Ve buna benzer pek çok soruyu. Belki bu kasabadan çıkış yoktur. Çünkü kasaba belki de bir evren kadar kompleks ve karmaşık bir yapıdır. Ve belki içindekiler, yani bizler, çıkış aramak yerine sadece geçici bir çözüm olaraktan kapıları kilitlemeyi öğrenmişizdir. From kasabasının en tuhaf özelliğini artık yani biliyorsun yani artık. Yollar gerçektir, ağaçlar gerçektir, Boyd'un kafasındaki yorgunluk gerçektir ve az önceki bizim From tavrındaki çitlerimizin hepsi gerçektir. Her yerde aynı şekilde, aynı tavırda geri savururlar kişiyi. Ama şunun iyice farkına varmak lazım. O da dediğimiz gibi gerçek ve nesnel. Kendi içinde kesinlikle tutarlı. En azından Planck'a kadar piksel saçmalaması ya da glitch cinsinden o şeyleri görmezsin, göremezsin. Kimse şimdilik diyelim odayı hayal etmemiştir ve tasarlamamıştır. Sorun kapısızlık değil, sorun içinde olanların, şöyle diyelim, en azından çoklarının kapıyı hiç aramadığı anlardır. İşte tam bu noktada From bizlere bir şeyleri fısıldar. Kasabada kalmak bir tercih olabilir. Terör içinde, rutinin güvenliğinde ve Colony House'un duvarlarında. Hayatta kalmak çıkışı aramaktan daha acil görünür çoğu zaman. Bu anlaşılabilir bir sebep. Fakat bu da kendi başına elbette ki bir tuzaktır. O da
içindeki bilincin frekansına bağlı olaraktan cehennem araf ya da yuva olaraktan deneyimlenebilir. Sırf o öyle deneyimliyor diye topolojik kilit, mekansal kilit değişmiyor. Ama içinde ne hissettirdiği tamamen size ve etrafınızdakilere bağlıdır. Fiziksel evren bir hapishanedir. Ama nasıl bir hapishane olduğuna büyük ölçüde içindekiler karar verir. From kasabasında herkes farklı bir yerden geliyor. Farklı hayaller, farklı geçmişler, farklı yüzler ama deneyim hep aynı. Koparılmış olmak. Kimse neden burada olduğunu bilmez. Ve bu bilmemek yüzeyde bir bilgi eksikliği görünse bile aslında çok daha derinlerdeki bir şeydir bu. Bir eksiklik hissi, bir tamamlanamamışlık şeysi. Şimdi şunu bir düşün. Ya bu his kasabaya özgü değilse, ya her doğan insan bu hisle birlikte burada mevcut oluyorsa, doğuyorsa. Mekansal kilit başlangıçta nötrdü, acı falan üretmiyordu. Bilinç içine girdiğinde ya da içinde doğduğunda bir şey oldu. Bilinç kendi bütünlüğünü, dışarısını, nereden geldiğini unuttu. Bu unutuş bir yok oluş değil, bir erişim kaybıydı ve bu kaybın hissi ilk travmadır. Tabii tam bu noktada yine önemli bir şeyleri araya iliştirmek çok iyi olur. İlk unutuş deyince akla hemen ilk korku geliyor. İlk ne zaman korktu? Korku ilk ne zaman öğrenildi? Ve burada daha da önemli bir şey, bu sadece insan için geçerli olan bir soru da değil. Doğal olarak burası çok önemli. Nasıl, nerede, hangi bilinçle var oldu bu korku? Çok önemli burası. Evet, bu ilk travma dediğimiz şeyden bundan sonra gelen her şey, bireysel acılar, kolektif felaketler, savaşlar, kayıplar, hepsi bu ilk kopuşun yankısıdır. Farklı biçimlerde, farklı yüzyıllarda. Fakat hep aynı şablon, bir eksiklik. Onu doldurmaya yönelik bir arayış ve arayışın yarattığı yeni yaralar ve yaranın katlanarak geri dönüşü. From'da tabii da dışarı çıkar, geri döner. Tam olarak müthiş bir şekilde bir örnek olmasa da şimdilik iş görür. Çünkü oradaki dinamikler biliyorsun dizide farklı. Yine de bizim için bu önemli bir örnek. Buradan anladığımız ilk unutuşun mutlak olmadığı, bilgi tamamıyla silinmemiştir. Yalnızca erişimi zorlaşmıştır. Kapı sıfırdan inşa edilmesi gerekmiyor. Sadece bulunması. Ve işte tam bu anda ilk unutuşun içerisinden iki şey, belki bir tanrı cinsinden, iki tanrı birden doğar. Çünkü her yaranın iki yüzü vardır. Kesinin kendisi ve iyileşme isteği. Bunlar birbirleriyle savaşan iki düşman değildir. Aynı olayın iki ayrılamaz sonucudur. Egregor kelimesi garip geliyorsa, ki gelmiyor sana, biliyorsun, anlattık bir önceki sekansta. Ama konuya uzak olanlar, kavrama uzak olanlar için şöyle diyelim. Daha basit bir şey düşün. Birikmiş bir psikik hafıza. Tüm insanların çözülmemiş korku, öfke ve pişmanlıklarının sadece bir yere odaklandığını, bir yere gittiğini düşünün. Buharlaşmadığını, birikmesini ve bu birikmesinin yeni doğan herkesi etkilemesini. İşte tam bu alanın iki kutbu vardır. Bir önceki sekansta buradan bahsetmemiştik. Şimdi bahsedelim bundan da, o ikinci sekansından, ikinci kısmından. Ve ikisi de aynı andan doğmuştur. İlk unutuştan. Birincisi yaranın kendisi. Çözülmemiş korku, pişmanlık, suçluluk, utanç, katliam hafızası ve bastırılmış öfke. Bu enerji travma egregorudur, travma tanrısı. Onun işi loop'tur. İmparatorluk çöküşleri, savaş döngüleri, aynı nedenlerle patlak veren aynı krizler ve cehaletin başına geçen cahiller gibi. Değil mi? From'da bunun karşılığı açıktır. Gece yaratıkları, kasabanın korkulara tepki vermesi, hepsi birer döngüsel geri dönüş örneğidir. İkincisi ise tabii ki de yaranın iyileşme isteği. Sevgi, merhamet, dayanışma, fedakarlık, anlam inşası. Bu da itki tanrısıdır, egregorudur. Onun işi yenilenmedir. Büyük barış dönemleri, bilimsel atılımlar, travma sonrası toplumsal onarım ve elbette cumhuriyetin kuruluşu gibi. From'da bunun karşılığı da nettir. Tılsımlar, ki en önemlisi, korunaklı alanlar, dayanışma şeylere. Tabii tılsım metaforu dediğim gibi en önemlisi burada. En önemli semboldür. Açarız. Bu iki egregor birbirini yok etmez. Biri diğerinin yokluğunda var olamaz bile. Tarih bu ikisinin salınımından ibarettir. Ve bu tamamen imkansız değildir. Kolektif korku dünyayı daha tehditkar yapar. Kolektif anlam inşası ise daha yaşanılabilir bir yaşamı sana sunar, hayat görüşünü. Placebo, yani paniğin ekonomileri çöküşe sürüklemesi gibi bir şey. Ya da kriz dönemlerinde dayanışmanın hayat kurtarması gibi bir şey. Hepsi aynı mekanizmanın farklı adlarıdır.
Boyd kasabada her şeyi öğrenir. Gece çıkılmaz, yabancılara güvenilmez, belirli yollar tehlikelidir ama sonra yine kaçınılmaz bir şekilde yine aynı hataya düşülür. Bu bir senaryo gereği böyle değildir. Bu sistemin işleyişidir. Lanet olası sistemin işleyişi. Travma egregoru varlığını sürdürebilmek için çözülmemiş bir acıya ihtiyaç duyar. Bu onun kurnaz bir stratejisi değildir. Sadece yapısal yatkınlıktır. Homeostatik dediğimiz şey. Sistem mevcut bulunan enerji dengesini korumaya çalışır. Değişim bu dengeyi bozar. Bu yüzden değişim sadece zor değil, sistematik, sistemli bir şekilde engellenen bir şeydir. Biliyorsun sen bunu tabii. Adamlar bundan besleniyor. Psikolojide buna tekrar zorlantısı denir. Kişi kendi travmasıyla yüzleşip onu işlemediği sürece aynı senaryoyu farklı oyuncularla farklı sahnelerde yeniden yaşar. Biz burada şimdi bu modelde şunu söylüyoruz. Zorlantı yalnızca bireysel psişeden değil, bireyin içinde yüzdüğü kolektif alandan da beslenir. Colony House'u düşünün. İnsanlar orada güvende olduklarına inanır. Bu güvenlik durumu gerçektir. Ama aynı zamanda değişimden ve yüzleşmekten kaçmanın kurumsallaşmış bir halidir. Kasabanın gizemini çözmeye çalışanlar her daim azınlık taraftır. Çoğunluk sadece hayatta kalmaya, biliyorsun. Yani mevcut dengeyi sürdürmeye odaklıdır. Biliyorsun. Kültürel boyutta da bu aynı şekilde işler. Örf ve adetlerin önemli bir kısmı ki bunlar işe yaramayan bir kısmı bir zamanlar yaşanmış bir acının üzerine çekilmiş kabuklardır. Kültürel kabuklardır. Travma egregoru bu kabukları bir gelenek olarak kutsar ve sonraki nesillere aktarır. Geçmişin bütün o şeyleri, bunların hepsi eksiklik hissini ait olmaklık ile doldurmaya çalışır. Ama biliyorsun ki artık ait olunan şeyin büyük bir kısmı travma egregorunun alanıdır. Onun uzantısıdır. Hafıza olmadan kimlik de olmaz. Ama işlenmemiş hafıza biliyorsun. Kimliği değil zinciri miras bırakır. Bu hastalıklı zinciri miras bırakır. Yani sana her zaman dediğimiz gibi sana ait olmayan senlere çok dikkat et. Burada bu kısmın sonunda şunu da mutlaka işlememiz gerekiyor burada. Hani az önce dedik ya kişi diziye, filme ibret almak, ders almak için bakmaz. Akılsız bir velet gibi sırf işin eğlencesine dalar diye. Saçma sapan, nihayette hiçbir işine yaramayacak şekilde hikaye ve bilmem teori püsürünü falan, zamazingolarını falan kovalar diye. İşte bu ve buna benzer durumlarda yani bana mı diyor acaba dememekte kişiyi from'da tutan en büyük hataların başında gelir. Pencereyi bulamazsanız ne yaparsınız? Tılsım asarsınız kapıya. From'da çıkışı bulmak hemen şimdi ya da yakın diyebileceğimiz bir anda değildir. Bu yüzden başka sorular sormak ve başkaca cevaplar ve çözümler bulmak gerekir. Durumu şimdilik idare etmek adına. Kapına kadar gelirler, kapını çalarlar biliyorsun. Seni taciz ederler canavarlar. Hiç sorun yok. Sorun bu şeylerin tanıdık olması. Tanıyorsun bunu ya. Bunu tanıyorsun. Seni asıl zorlayan şey budur. Dışarıdaki olasılıkların çok cazip ve çok tanıdık, çok sıcak hissettirmesi. Yani bu şeye benziyor biraz. Burada tabii böcürt olayı var ya Harry Potter'da. Onu çokça anlatmıştık zaten. Neyse. Evet, tanıdık olduklarına en ufak şüphen olmasın. Elbette tanıdık. Ama nasıl? Onlar senin tanıdık aynı hataların, yanlış yolların, kolların, boku püsürün. Evet hep öyle. Öyle aynen. Tam istediğin gibi görünürler, gelirler ama asla göründükleri gibi değiller. Tam bu noktada sana bir şey lazımdır. Seni orada en azından şimdilik güvenli limanda, belki bir colony house'da, belki de bir arafta, kim bilebilir, korunağında tutacak bir şey. O şey tılsımdır. O şey senin kim olduğuna, nereye ait olduğuna ve gerçekten buraya dikkat, neyi istediğine, neyi istemen gerektiğine yönelik bir hatırlatıcıdır, kutsal bir işarettir. Bu şu anda orada ve bir yerlerde bir şekilde ihtiyacın olan tek ve en önemli şeydir. Yaz kalbine bunu. Bu şey fiziksel olaraktan buradalığı değiştirmez. Ama hapishanenin sizin üzerinizdeki gücünü ciddi oranda kırar. Kafanız rahat olur. Bireysel kuplajın çözülmesi, kişinin kendi travmalarını, bağlantılarını çözmesi, bağıntılarını çözmesi, aynı anda itki egregoru ile bağıntısını güçlendirmesidir. Pozitif bağıntısını.
Kişi artık travma egregorun döngüsüne aynı yoğunlukta katılamaz. Tabii bu noktada travma egregoru eski bir hastalıklı, patolojik bir sevgili gibi, o toksik dedikleri ama tam olarak ne olduğunu bilmedikleri o şey var ya. Heh, o gibi bir şey cinsinden seni bırakmaz bu. Bu da orada kalsın aklının bir köşesinde. Evet, fiziksel olarak o hala oradadır. Hisler olaraktan onu hala hissedersin içinde bir yerlerde ama artık hapishanenin korku imparatorluğunun etkisinden iyice kurtulmuşsundur. Artık o hastalıklı düşüncelerden ciddi şekilde sıyrılmak üzeresindir. Yani senin üzerinde neredeyse bir etkisi yoktur. Bu bir tür biliyorsun içinde özgürleşme dediğimiz, ipsiz tırmanmak belki dediğimiz şeyin bir yansıması. Gerçek kurtuluşun bir yansıması. Bu kişi From'daki o tılsım gibi bir işlev görür. Varlığıyla birlikte bulunduğu ortamın da frekansını yükseltir. İkincisi çıkış penceresini yakalamak. Bu ölüm olabilir ya da olmayabilir. Pencere sadece bu lanet şey sadece ölümle mi yani açılır? Ölümün kurtuluş olması fikri en iyi ihtimalle şüpheli bir durumdur. Öte yandan Tabira'nın deneyimi pencerenin ölüm dışı bir mekanizmayla da açılabileceğini ima eder. Yolculuk deneyimleri, ölüme yakın deneyimler, derin meditasyon halleri bunlar pencerenin alternatif yorumları olaraktan speküle edilebilir. Ama bana göre daha sonra anlatacağımız hakikatlerle birlikte bu iş o kadar kolay değil. Zaten az sonra videonun sonunda da bu işin hiç kolay olmadığını anlamış olacaksın. Ayrıca ölümün asimetrisi şu şekildedir. Kuplajı çözülmemiş birisi öldüğünde travma egregoruna bağlı psikik yükü alandan ayrılamaz. Kişinin bilinci topolojik mekansal kilidin içerisinde kalarak yeni bir döngüye, yeni bir bedene, yeni bir zamana çekilir. Reenkarnasyon öğretileriyle uyumlu bir durum gibidir. Ama aslında çok 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 farklıdır. Kuplajı çözülmüş bir birey için ise ölüm, itki egregoruna işlenmiş, anlamın alana miras kaldığı ve bireysel bilincin pencereden geçerek kilidin dışarısına çıktığı bir andır. Peki dışarısı neresidir? Bilinmez. Ama şu kesin ki içerisi kadar da bir dışarısı da hatta daha fazlası vardır. Modelimiz kaçınılmaz olaraktan metafizik alanına kayar. Zaten bizim tavrımız biliyorsun fringe science. Fakat belki de mesele en azından ilk olarak dışarısının neresi olduğunu bilmek değil, belki de içerideyken kuplajı, bağlantıları, bağımlılıkları çözmenin mümkün olduğunu bilmektir, fark etmektir. Ama şunu da bir kez daha söylemeliyim. Sen mutlaka sen ol. Sırf canavarları değil, melekleri de alma kalbine. Bu videodaki versiyon 2 From modelimizin nihai önermesi şudur. Ne kadar çok insan kendi travmasını çözer ve anlam inşa ederse, kolektif tılsım o kadar güçlenir. Pencere açılana kadar kapıya tılsım asmayı öğrenmektir. Niyet etmeyi ve güvenli bir limana demirlenmeyi öğrenmektir. Çünkü sağlam bir hatırlatıcının bir niyetin var ise en karanlık zamanlarda bile yolunu bulabilir ve selamet sabahına kavuşabilirsin. Evet, buradaki adımız Mertan. Bu hatta tarafsız arafta. Güneş en tepede olduğunda, zamansız amanda, aynı anda sağda solda, belki bir çeşit superposition'da ama en önemlisi mertlik diyarında, selamette ve devam etmekteyim. Eğer beni duymayı başaran birileri varsa çok büyük bir işi başarmış bulunmakta. Haberi olsun ve en önemlisi olduğu yerde sabit dursun. Sevgiler, selamlar. Evet, evet. Söz verdiğimiz gibi. Şimdi tam bitti. Gevşedik içte huzur kırıntıları cinsinden müteşekkil bir ermişlik hissetmiş iken gerilimi ciddi bir duygu ile gerilim egregoru tavrında son anda bir daha tavana çakalım. İşin en başta bahsettiğim bilimsel yönü ile ilgili çok 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 kritik bir nokta var. Şu CMB olayı, Cosmic Microwave Background olayı.
Şimdi kısa olarak bunun ne olduğundan bahsedeyim. Bu şey bilinen evrenin, ki bu çok yanlış ve saçma bir tanım. Şöyle diyelim biz, en iyisi yine uydurma bir şekilde olsun bu. Big Bang onların tavrında. Big Bang dedikleri şeyden ilk oluşma anından geriye kalan tortudur bu Cosmic Microwave Background. Gördüğün bu ışık gösterisi gerçek ışık değil, gerçek ışığın gölgesidir. Buraya çok dikkat et. Buna bak, buna çok iyi bak. Burası çok tuhaf. Burası çok tuhaf arkadaşlar. Bu videonun en önemli kısmı bu kısım. Ne dediğimi çok iyi anla. Bu gördüğün dünya, bu evren dedikleri bu şey aslında bir evren falan değil. Asıl evrenin kalıntısıdır. Yani bu şey simülasyonun kesin ispatıdır. CMB dediğimiz şey. Bu olan bitene hala simülasyon mu diye sormak geri zekalılıkla bile açıklanamayacak bir anomalidir. Şuraya çok dikkat et. Planck stabilitesi denilen zerreden, zerrecikten daha zerre olan o şey bile gerçek evrene ait değildir. Bu aynı zamanda bizim o adını anmak istemediğimiz sanal alem emulator, simulator görüşümüzün de kesin ispatıdır. Dolayısıyla işler tam bu noktada gittikçe irileşerek tuhaflaşıyor. Ve artık biliyorsun ki hiç kimse birbirine güvenmiyor. Ben Mertan, bu hattın kaptan pilotu. Şuna emin olabilirsin ki bu işi çok acayip yerlere doğru vasıl kılacağız. Bir sonraki vuslatımızda görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Öyle aynen. Tam istediğin gibi görünürler, gelirler. Ama asla göründükleri gibi değiller.